Merhaba arkadaşlar. Raygrass otlarımızı 40 ayakla toplarken koltuğun yayı kırıldı maalesef. Bakalım şimdi onu hep birlikte sökebilecek miyiz? Umarım sökülür. Evet arkadaşlar, 4 tane somun tutuyor koltuğu. İki burada, biri burada, biri şurada, biri 2 tane de yanda var. Çok zor yerdeler ve lokma anahtarımız yok. 2 ağızlı anahtarla yarım tur sökmeye çalışacağım. Hatta şu arkadaki zor olandan başlayayım. Daha önce de bu koltuk yay kırmıştı. Yine böyle ben kendim söküp tamirciye götürmüştüm, taktırmıştım. İçerisinde 2 tane yay var koltuğu tutan. Ustayı aradım, elimde bir tane yay var dedi. İnşallah yayların ikisi birden kırık değildir. Açınca sürpriz çıkacak, bakalım göreceğiz biz de. Eğer ikisi de kırıksa parça bekleyeceğiz bu sefer. Yay sipariş edeceğiz merkezden. Vallahi çok zor sökülecek yalnız ya. El falan girmiyor. Lokma lazım. Lokma anahtar da yok burada yanımızda. Bakalım yavaş yavaş şöyle sökeceğiz artık. Yarım çeyrek tur çevirerek yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu mühendisler bunları yapıyor. Fakat böyle işte sökümünü de el ayak girecek şekilde bir hesap etmek lazım ya. Şuraya bakın. Çeyrek tur yapacağız, başka hiçbir çaresi yok. Koltuğun yayı kırıkken bütün konfor gidiyor. Çünkü traktördeki bizim tek konforumuz bu koltuk ve koltuğun içerisindeki yay. Yani size şöyle tarif edebilirim. Arabanızla yolda, hatta yolda da değil, bozuk bir arazide seyahat ediyorsunuz. Çok bozuk bir arazi yolunda ve hiç amatörünüz yok. Sadece 4 tekerleğin üstünde gittiğinizi düşünün. Yani öyle en ufak darbe insanın belinde hissediliyor. Sanki beli fıtık olacak gibi oluyor insan. Onun için bu yay çok önemli. Onu hemen yaptırmamız lazım. Yalnız hiç kolay çıkacağı benzemiyor bu ya. Vallahi billahi. Bunu nasıl yaptılar arkadaş? Yani oraya ben lokma soksam orada lokma da çalışmaz ki. Şuraya bakın, görebiliyor musunuz bilmiyorum videoda. Çok kötü yerde ya. Şimdi traktörle de oraya gitmek istemiyorum. Tangur tungur. Arkadaşlar buradaki 2 tane somunu söktüm. Şu şekilde. Şimdi şöyle size göstereyim. Şurada 2 tane somun kaldı. Fakat şu öndeki somun, görebiliyor musunuz bilmiyorum, şu çok zor dönüyor. Arkadakini de artık bilmiyorum, yapacağız. Evet, anahtarla olmadı. Ben de lokma takımını buldum. Şimdi lokma takımıyla şunu açıyorum arkadaşlar. Benim babamın asıl mesleği torna tesviyecilik olduğu için o yönden ben çok şanslıyım. Bütün alet, edevat hepsi bulunuyor bizde burada. İyi kötü benim elimden de gelir. Kendi yapabileceğimiz işleri yapıyoruz. Tabii şimdi sökeceğiz, bunu götüreceğiz. Yayı ustamız takacak ama o onun işi. Şimdi bunu da söktüm, o arkada kalıyor bir tane somun. O arkadakini de 2 ağızlı anahtarla sökeceğiz. Çünkü oraya lokma girmeyecek. Görebiliyor musunuz buradan bilmiyorum, onun üstüne bir demir denk geliyor çünkü. Bakalım inşallah çıkarsın ya.
Ama ellerim falan yara oldu arkadaşlar, burada anahtar çevireceğim edeceğim diye. Heh, çıktı çok şükür. Şurada bak, şu yaramaz bizi uğraştırdı. Gel bakalım, düşsen şimdi oradan. Neyse, ben bunu buradan sonra çıkarırım. Şu somunumuzu da aldık mı doğru arabaya atıp koltuğu ustamızın yanına. Ustamızın yanında da görüşmek üzere. Evet, koltuğumuzun bütün somunlarını söktük. Şimdi alalım bakalım. O ağır da. Evet. Burada bir de soketi var. Onu da sökelim sahi unutmadan. Tamamdır. Şimdi koltuğumuzu da aldığımıza göre, evet, düşürdük. Ne yapalım? Olsun, yapacak bir şey yok. Evet, koltuğu aldığımıza göre şimdi koltuğu götürebiliriz ustanın yanına. Yayın ucu kırılmış. Evet, koltuğumuzu getirdik burada. Şimdi şuraya şöyle bir parça hemen elimizle temizlettirelim. Koltuk biraz uğraştırdı. Çünkü yay kırılmış. Bir de yayın takılıp söküleceği yer çok dar bir alanda arkadaşlar. Onun için ustamızı biraz yordu. Fakat güzelce oldu. Benim tahmin ettiğim gibi yine bir tane yay kırılmış sadece. Şimdi ben bunu buraya yerine güzelce bir parça temizledik. VD40 aldım bir de. VD40'la şuraları şöyle bir yağlayalım ki şey olsun. Somunlarımız rahat sıkılsın. Biraz pas gibi olmuş çünkü. Tamam. Birazdan yine devam edeceğiz. Hadi bakalım, şimdi koltuğu hep beraber yerine koyalım. Koltuk da ağır ama onu koyacağız artık. Hop. Hadi bakalım. Evet. Koyarken de dikkat etmemiz lazım. O civataların dişlerini bozmayalım çünkü. Evet. Tamamdır. Şu bağlantıyı da yapalım unutmadan. O önemli çünkü. Bu bağlantı sensör. Sensörün bağlantısı çok önemli. Koltuğun üstündeyken falan mesela bu algılıyor ve traktör çalışmıyor. Yani yanlışlıkla bir çoluk çocuk gelse falan onu algılayıp çalışması. Şimdi şu en zor olanından başlayacağım. Gerçi arkadakini demin elimle tutturdum sadece. En zor olanı bu, çünkü onun, bu civatanın biraz dişi bozulmuş gibi. Çok zor gidiyor arkadaşlar. Nerede o? Nereye gitti? Ha, burada. Dur bakalım, şimdi takacağım, ondan sonra yine VD40 sıkacağım ki biraz yağlasın. Gitmesine faydası olur belki çünkü. Sıkalım VD40'ımızı da bolca. Tamam. Şimdi bununla sıkabiliriz artık bunu. Bu da çok rahat bir şey. Eski cırcırlardan babamın. Ama her işi görüyor. Eski ama her işi görüyor. Ha? Evet arkadaşlar, şimdi sıkıyor. Bunu böyle anahtarla çok sıkı gidiyor çünkü bir de. Anahtarla çok zor olacaktı lokmayı bulamasaydık. Lokmayı bulmamız işimizi bayağı bir hafifletti diyebilirim. Bakalım, az bir şey kaldı galiba. Tamam. O sıktı. Şimdi diğer taraflar.
Evet, koltuğun somunları bizi biraz uğraştırdı ve yordu. Bunu kabul ediyorum ama ne kadar uğraştırsa da o koltuğu yerine takmayı başardık. Bundan sonra da traktörümüzü yine eski konforunda sürebileceğiz ve işlerimizi eski konforunda yapabileceğiz hep birlikte. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize selamlar. Hoşça kalın.